Peki kadere iman, insanın hürriyetini, keyfe mayeşa hareketini, istediğini yapmasını tahdit ediyor mu? Ediyor. Ama bu etme içerisinde insana dolayısıyla öyle manevi bir alan, öyle huzurlu bir alan, öyle keyifli bir atmosfer meydana getiriyor ki, o keyifli atmosferde, huzurlu alanda insan yaşayabilmesi için biraz iradelerini, hissiyatlarını tahdit eder, şu parkura girmesi lazım. Diyelim ki Londra'da kanun hakimiyeti var. Her şey kaide ve kurala bağlı. Disiplin içerisinde. Yerde bir parke 1 santim aşağı düşse adam oraya bir mavi ışık koyuyor gece. Gündüz ses veren bir cihaz koyuyor. Niye? Vatandaş ayağını buraya atıp da burkmasın. Bak, kontrol ettiriyor, dikkat et. Onu hale getirene de ceza veriyor. Böyle disiplinin, kanunun, nizamın olmadığı ülkelere gel. Adam arabasıyla çukurun içine girmiş gece. Tamam mı? Hiçbir levha, hiçbir işaret yok. Polisler başına toplan. Bizim şeyde öyleydi, Zeytinburnu'nda. Şahit oldum. Polis diyor ki şoföre, kör müydün, görmedin mi koca kuyuyu? Görmedim memur bey, kusura bakma diyor. Şimdi bak, git Suriye'ye, çukur değil, herkese her şey serbest. Bugünkü Suriye'de her adam istediği şekilde yapabilir. Herkese bir hürriyet var. Peki deseler ki bize, ya sizi 2 ülkeye tercihen göndermek istiyoruz. İşte size şu kadar lirada para. Turistik seyahat yapacaksınız. Ülke seçin dese, Londra'yı mı işaretleriz, Şam'ı mı, Suriye'yi mi? Londra'yı. Niye? Ama orada disiplin var. Tahditliyor bizi. Yere izmarit bile atamazsın. Ama bu yasağın içerisinde müthiş bir huzur, güvence, itimat var. Şimdi bir adam kadere iman etti mi? Disipline iman ediyor. Hukuka iman ediyor. Plana iman ediyor. Bu adam dünyada yaşarken kuyruklu yıldızdan korkmaz. Yanardardan korkmaz. Koronadan korkmaz. Niye? Allah'ın planıdır. Vazifemi yaparım, vazifeye karışmamdır. Ama Allah'a inanmayan bir adam, kadere inanmayan bir adam, plana inanmayan bir adam, profesör bile olsa yaşadığı dünyada şu galaksilerin hal ve hareketlerine baktığında, yağmur yağma esnasındaki nitrik asit yağma ihtimaline baktığında, bir nefes alışında burnundan ağzından gelen gubarlara, tozlara baktığında hayatı perişan olur. Plana inanmıyor ya, bunlar hep başımın belasıdır. Nasıl bunlara rağmen yaşayacağım diye hayat ızdıraba döner. Bir mümin rahat olur. Nasibim varsa giderim, yoksa yaşarım der. İnsan ölümden kurtaran ecelidir. İşte kadere iman nefsani alanları tahdit eder, rahmani alanları öyle açar ki o disiplin zahiren bizi üzen, nefsimizi sıkıntıya sokan disiplin içerisinde acayip bir ruh derinliği, ruh ufku, ruh genişliği açar. Kadere imanın bir de mümine sağladığı böyle bir hakikat vardır. Üstad Hazretleri bunu imana örnek olması için, inanan bir adamın huzur ve saadetiyle inanmayan bir adamın hayati meşakkatini değerlendirirken Hutbe-i Şamiye'de bir şümendifer örneği verir. Der ki, Herkülü Yunani ile Zaloğlu Rüstem'i maziden alıp hayalen bu asra getirseniz, bir tünelin kenarına, şöyle 50 metre kenarına koysanız, ikisi de baba yiğit pehlivan, sırtı yere gelmeyen güçlü kuvvetli adam. Bu asrın ilcihatını bilmiyorlar. Fenninden, tekniğinden haberleri yok. O tünelin içerisinden geceleyin bir şümendiferi çıkartsanız arkasında vagonlarla beraber, o gürültü, o ses, bunlar da buna şahit olsalar, onların o gücü ve kuvveti ne yapar? Kaçmalarını tahşid eder. Derler ki, ya bu nasıl aslanlar topluluğu? Ağzında buharlar, gözünde şimşekler, karanlıktan çıktı. Bize musallat olmasın diye onların pehlivanlığı ve gücü ancak onları kaçırır. Niye? İman yok. Kadere iman yok. Yani onun bir makinist tarafından kullanıldığını, rayından gideceğini, plana, programa mahkum olduğunu bilmez. Çünkü treni bilmez. Peki Herkülü Yunani ile İran-ı Sistani'yi çek. Bu asırda Atari oynayan, bilgisayarda yarış yapan 6 yaşında 2 çocuk getir, aynı yere koy. Yine o treni gece vakti o tünelden çıkart. Onları kaçıran trene, lokomotife o çocuklar ne yapar? El sallar, el. 1 milim yerinden kımıldamaz. Çocukta ilim var bak, kuvvet ve kudret yok. İlim ne?
plana inanmak, makiniste inanmak, rayından gideceğine itikad etmek. Aynen bunun gibi. Bir mümin Allah'a inandı mı Allah'ın planına inanır, Allah'ın hikmetine inanır, Allah'ın şefkatine inanır, merhametine inanır. O tünelden çıkan lokomotif gibi alemde sevk idare edilen yıldızlar, gezegenler, hastalıklar, belalar, musibetler nereden çıkarsa çıksın el sallar. Niye? Planı var, programı var, başıboş değil, tesadüfi değil. Bu da kadere imanın, plana programa imanın insana verdiği huzur ve saadettir. İşte bu sebepten dolayı namaz mümine farzdır. Kafirin böyle bir davası yoktur. İman nimeti yok ki şükür olsun. Namaz iman nimetinin şükrüdür. Kulum ben size böyle bir nimet nasip ettim. Olayların içerisinde ezilmiyorsun. Pencerelerden seyredip işlerine girip canını sıkmıyorsun. Bu huzur ve saadetin karşılığında koy başını secdeye.